Yaklaşık 3,5 yıl önce Almanya'da yüksek lisans öğrencisiyken çektiğim bir videoda aylık eğer Survivor modda yaşarsanız 400 euroya dahi bir öğrencinin geçinebildiğinden bahsetmiştim. Bu rakam tabii ki daha da artabilir. Ancak o zamanın koşullarında eğer amaç para biriktirmek ve öncelikle Almanya'ya gelmek ise 400 euroya kadar hayatımızı devam ettirebileceğimizden bahsetmiştim. Peki ya günümüzde durum nasıl? 2025 yılında Almanya'da üniversite okuyan bir öğrenci için aylık masraflar aşağı yukarı kaç euro tutuyor? Peki ya bloke hesap tutarı ne oldu? Ay sonunda bloke hesap tutarından bize para kalıyor mu? Para biriktirmek mümkün mü? Bugün Almanya'da bir öğrencinin aylık masraflarına bakış atıyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Emre. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Beni tanıyorsunuz. Yaklaşık 4,5 senedir Almanya'da yaşıyorum. 3 eyalette yaşadım. Üniversite okuduğum eyalet Kuzey Ren-Vesfalya'ydı. Orada Bielefeld şehrinde yüksek lisans yaptım. Sonra bir sene Baden-Württemberg eyaletinde çalıştım. Şimdi ise Bavyera'nın başkenti Münih'te çalışma hayatıma devam ediyorum. Kanalımızın aslında o zamanlar en çok izlenen videolarından bir tanesi Almanya'da bir öğrencinin aylık masraflarını açıkladığım video olmuştu. Orada şunu söylemiştim. O zamanın koşullarında eğer Survivor modda yaşarsanız, yani sadece amacınız yaşamak, öyle söyleyeyim, karın doyurmak, kaliteli yaşamdan bahsetmiyorum. Zorluklarla öyle ya da böyle Almanya'ya gelmiş bir öğrenci için her sentin değeri var. Bunu biliyorum. Aslında burada teorik olarak hani bunun mümkün olduğundan bahsetmiştim ve orada bazı temel giderlerden bahsetmiştim arkadaşlar. Günümüzde ise birçok rakam değişmiş durumda. Elbette Almanya'da da bazı fiyat artışları, hayat pahalılığı söz konusu oldu. Bu bir gerçek. Ben bugün evet bir öğrenci değilim. Ancak günümüz şartlarında yine de Almanya'daki mevcut durumdan haberdar olduğum için sizlere bir kıyaslama yapmak istiyorum. Bakalım gerçekten ne kadar değişmiş her şey. Ben de merak ediyorum. Günün sonunda nasıl bir hesap yapacağız? Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa arkadaşlar bu videoyu beğenebilirsiniz. Böylece daha fazla insanın önüne çıkar ve ailemizi büyütmüş oluruz. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Instagram'da bizi takip edebilirsiniz ve Telegram'da yaklaşık 1000 kişilik kocaman, herkesin birbirine yardımcı olduğu bir Telegram grubumuz var. Aradığınız soruların cevapları belki orada olabilir. Telegram kanalımıza da göz atmanızı tavsiye ediyorum ve hiç uzatmadan videoya geçiyorum. O zaman nasıl bir hesap yaptıysam yine aynı şekilde hesap yapacağım ve arada ne kadar bir değişim olmuş onu göreceğiz. Öncelikle o zamanlar çoğu kişi bloke hesapla Almanya'ya geldiği için bloke hesap tutarını hesaplayıp oradan bir sonuca varmıştık ve aylık hani ne kadar para kalıyor cebimizde falan bunu hesaplamıştık. O zamanlar bloke hesap tutarı yıllık 10.332 euroydu. Yani aylık 861 euro. Bu rakam yıllık 11.904 euroya çıkmış durumda. Yani aylık 861 eurodan 992 euro oldu. Bu yaklaşık %15.2'lik bir artış demektir. Yani hiç hesap kitap yapmadan bir kere şunu görüyoruz arkadaşlar. Alman devleti de şunu kabul ediyor. Benim videoyu çektiğim 3,5 yıl öncesinden günümüze kadar Almanya'da bir öğrenci için masraflar yaklaşık %15.2 artmış. Almanya'da üniversite okuyan bir öğrenci için en büyük gider kalemi tahmin edeceğiniz üzere kiralar oluyor değil mi? O zamanlar ben Bielefeld'de okuyan bir öğrenci olarak size Bielefeld'in öğrenci yurtları ya da öğrenci işleri diyebiliriz web sitesinde yurtları göstermiştim ve kaç para olduklarını göstermiştim. Benim o zamanlar verdiğim kira aylık olarak 265 euroydu. Tek kişilik bir yurtta kalıyordum vesaire. Şimdi gelin bir bakalım. 3,5 yılın ardından fiyatlar ne kadar değişmiş? Şu an ekran kaydını görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın bunlar hepsi yurt. Almanya'nın Bielefeld şehrindeki yurtları görmektesiniz. Bayağı bir yurt var arkadaşlar, öyle söyleyebilirim. Benim kaldığım yurdu size göstereceğim. Ben burada kalmıştım o zamanlar. Morgenbräde 2933. Burada 3 tane blok var. 29, 31 ve 33 olarak. Bakalım Miete pro person 246 euro ile 383 euro diyor. Burada aslında 3 çeşit oda var arkadaşlar. Ben burada kalmıştım. 21,5 metrekare. Full möbliyat, yani içinde mutfak malzemelerinden ihtiyacınız olan diğer bütün mobilyalara kadar, eşyalara kadar her şeyin olduğu bir yurt odası. Große Fensterfront, yani büyük bir pencereniz falan da oluyor. Güzel ışık alan bir oda oluyor ve Erdgeschoss, yani ara kat diyebiliriz bence. Öyle bir yerde. Burada fiyatlar ben 265 euro demiştim. Yine o aralıkta kalıyor ama belki artmıştır. Bilmiyorum. Biraz yükselmiş olabilir. Ama şunu söyleyebilirim. Mesela 2 kat falan artmamış. Burada bunu görüyoruz yani böyle. Çok dramatik bir artış yok. Şöyle size fotoğraflarını gösterecek olursam tam olarak burasıydı bu arada. Benim odam da tam olarak buydu. Bir tane böyle küçük bir çek yatağınız var. Burası yatak yani aynı zamanda. Kocaman bir masa var. Çalışma masası gerçekten çok büyüktü. Bayağı bir raf falan filan var. Bir sonraki fotoğrafta gördüğümüz üzere bence bir öğrenci için fazlasıyla yeterli bir yurt banyosu var. Bu tamamen size özel. Odanın içinde size özel. Bir sonraki görselde göreceksiniz zaten. Odanın bu kısmına böyle
banyo yapmışlar. Burada da 2 göz ocağınız var. Bir tane de lavabonuz var ama tamamen yetiyor, öyle söyleyeyim. Bir öğrenci için fazlasıyla iyi. Yani ben buraya 265 euro vermiştim. Bence bedava, öyle söyleyebilirim ve daha ucuz yurtlar vardı. VG'ler yani Wohngemeinschaft. Paylaşımlı dairelerde kalanlar için daha ucuza yurtlar da vardı. Orası da şu Unistraße olması gerekiyor. Mesela burada 260 euro ile 265 euro diyor. Bu benim zamanımda daha ucuzdu. Mesela buradan gelin başka bir yurda bakalım. Tabi burada çok fazla yurt var arkadaşlar. Mesela videosunu çektiğimiz başka bir yurt şurası. Burası biraz daha pahalı tabi. Gördüğünüz gibi burada 300 euronun üzerinde kiranız oluyor. Ama gördüğünüz gibi burada çok güzel. Daha geniş. Az önceki gösterdiğim benim kaldığım yurt odasından daha geniş bir yurt odası. Mutfağı falan daha büyük. Banyosu falan da daha büyük ve değer açıkçası. Bir öğrenci için bence fazla bile büyük diyebiliriz. Bu da yine Morgenbrücke bölgesinde başka bir yurt arkadaşlar. Bu da işte 295 euro ile 331 euro arası demiş. Bunlar biraz daha, ben burada kalmadım ama burası da yakın bölgeler hepsi birbirine. Burada da fiyatlar bu şekilde. Yani bence arkadaşlar sırf Bielefeld özelliğinde değil, genel olarak Almanya'ya biraz daha böyle ucuz bir şehir. Hani Berlin, ne bileyim Münih ya da Köln, belki Frankfurt. Bu tarz böyle pahalı yerler, lokasyonlar değil de Bielefeld olur, Bochum olur. Ne bileyim Ruhr bölgesinde bir yer olur. Ya da Hesse'nin mesela Kassel şehri olur vesaire. Ya da Siegen olur. Buralarda böyle üniversite okuyan birisi için bana göre 2025 yılında Almanya'da kirası aylık 300 euro olursa bence harika. Tabii tek kişilik bir daire mi olur yoksa paylaşımlı dairede bir oda mı olur onu bilmiyorum. Ama 300 euroluk bir kira gideri olabilir diye düşünüyorum. Demek ki neymiş? 992 euroluk aylık bloke hesap tutarından 300 euro çıkaralım. 692 euroluk bir paramız kaldı değil mi? Şimdi arkadaşlar ben 3,5 yıl önce sizlere bankacılık uygulamamdan aylık alışveriş, yani gıda masrafından bahsediyorum, ne kadar harcadığımı göstermiştim. Orada 100 euro, belki 150 euro falan öyle bir tutar göstermiştim. Günümüzde bugün baktığım zaman yaklaşık Nisan ayı için konuşmak gerekirse 400 euroluk falan bir tutar söz konusu. Şimdi bayağı artmış tabii giderler. Ama burada şu da var. Ben şu an tek başıma yaşamıyorum. Daha önceki bazı videolarda bahsettiğim gibi kardeşimle birlikte yaşıyorum. O da harcama yapıyor, ben de harcama yapıyorum. Ama daha çok ben harcama yaptığımı düşünürsek 400 euro, o da 100 euro yapsın, 500 euro diyelim. Kişi başı 250 euroluk bir masraf söz konusu olabilir. Şimdi 250 euro nasıl bir gıda paketi anlamına geliyor aylık? Aslında pek çok şeyin olduğu bir paket anlamına geliyor. Mesela bu aralar proteine oldukça dikkat ediyorum. Eti sadece tavuktan almıyorum. Ya da tavuk eti derken atıyorum ucuz diye tavuk kanat almıyorum. Tavuk göğsü alıyorum, hindi göğsü alıyorum ya da steakler var. Güzel etler oluyor. Onlardan alıyorum. Kıyma alıyorum. Yani et konusunda gerçekten çeşitlilik gösteriyorum. Biraz sebze almaya çalışıyorum. Meyve almaya çalışıyorum. Pirinç mesela basmati pirinç alıyorum. Burada biraz daha pahalı bir pirinç aslında. Daha ucuza pirinç de alabilirsiniz. Ya da karbonhidratı makarnadan alabilirsiniz. Çok daha ucuz falan filan yani. Günün sonunda gerçekten besleyici bir paket oluyor. Burada ne kadar zorluk yaşarsanız yaşayın. Günün sonunda şunu unutmayın. Sağlık her şeyden önce gelir. Yemek zaten bizim en temel ihtiyacımız. Ya insanlar ne hayatlar yaşıyorlar. Bizler de evet buraya Türkiye gibi zorlu koşullarda büyüdüğümüz bir ülkeden geliyoruz ve para birimimiz maalesef euroya karşı sürekli değer kaybediyor. Onun için her sente düşünüyoruz ama sağlık daha önemli. O yüzden bence ilk önce kendinize yatırım yapın, sağlığınıza yatırım yapın. Yeme içme konusunda çok fazla bence kendinizi sıkmayın. Gereksiz harcama da yapmayın tabii ki. O dengeyi zaten siz burada zamanla kurarsınız. O zamanki videoda da arkadaşlar aylık masraf konusunda bir Survivor mod demiştim. Bir de normal mod demiştim. Şimdi burada ilk önce normal modu hesaplayacağız tabii ki. Ondan sonra Survivor modda bir öğrenci aylık ne kadar harcar falan onu kabaca söyleyeceğiz. Bana göre normal modda bir öğrenci için aylık masraflar 200 euro civarı olacaktır. 200 euro çok da gelebilir ama aslında bir ayda 4 hafta var. 200'ü 4'e böl 50 euro. Yani haftalık 50 euro aslında çok bile olabilir bu arada. Yani daha az da yaşayabilirsiniz ama biz şu an normal modu biraz daha böyle rahat modu hesaplayalım. 200 euro diyelim. Aylık bloke hesap tutarından 200 euroyu da çıkarırsak kaç paraydı? 992 euroydu. 300 euro kira dedik. 200 euro da buradan hemen hesaplıyoruz. Alışveriş gideri dedik. Kaldım size 492 euro. Şimdi bunlar aslında en temel, en büyük giderlerinizde bir öğrenci olarak. Başka giderleriniz de olacak tabii ki. Örneğin Rundfunkbeitrag diye burada bir TRT vergisi diyebileceğimiz bir vergi var. Bunu her ay ödemeniz gerekiyor. Yaklaşık 18 euro 36 sent olması gerekiyor. Hadi biz buna 20 euro diyelim. Aylık 20 euro böyle bir gideriniz oluyor. Sim kartı almanız lazım. Burada internetiniz olacak falan değil mi?
O da çok çeşitli paketler var ama 10 euroya falan çok güzel paketler alırsınız. Tamam, ona da 10 euro diyelim. Sağlık sigortası meselesi var. Sağlık sigortasında arkadaşlar erkeklerde 25 yaşını doldurana kadar AT11 ile buraya geldikten sonra AT11 ile buraya gelip onu çevirtmek gibi bir şey oluyor. Yani buradaki bir sağlık sigortasına geçmişsin gibi oluyor o AT11 sayesinde. Bu şekilde burada ücretsiz aylık bir para ödemeden sağlık sigortanız olmuş oluyor. Fakat bunu yaptırmazsanız bazı sigortalar çok pahalı, bazı özel sigortalar ucuz. Ucuz sigortalardan birini yaptırırsanız mesela aylık diyelim 30 euro falan aşağı yukarı. O da 30 euro tutar. Biz yine normal modda 30 eurodan hesaplayalım. Ne etti? Sigorta, sağlık sigortası 30 euro. Rundfunkbeitrag, TRT vergisi 20 euro ve 10 euro da sim kart ücretimiz. 30, 20 daha 50, 10 da 60. 60 euroyu da kalan tutardan düştüğümüz zaman bloke hesaptan bizim elimizde kalan şu an tam 432 euro oldu. 432 euro. Peki başka giderlerimiz yok mu? Aslında var. Örneğin dışarı çıkıp arkadaşlarınızla bir şeyler yemek, içmek olabilir. En azından bir kafeye gidip americano, espresso falan içmek güzel oluyor. Ya da yanında bir tatlı söylüyorsun falan. Bazen yemek yapmaya zamanın olmuyor. Gidip bir döner söylemen gerekiyor. Mesela o zamanki videoda dönerin 3 euro 5 euro falan olduğunu söylemişim. Şu an döner çok daha pahalı. Onu söyleyebilirim. Hele benim gibi Münih'te yaşıyorsanız Münih şehrinde daha da pahalı. Burada yani 10 euro falan, öyle söyleyeyim. 10 euroya falan alıyorsun döneri. Dolayısıyla bunun gibi ya da Amazon'da mesela bir şey görürsün. Onu almak istersin. İnternet alışverişi. Biraz böyle keyif alışverişi de diyelim. Buna da 132 euro diyelim arkadaşlar. 132 euro. Ne kaldı? 300 euro kaldı. Yani 692 euroluk bir gider oldu. Bakın normal modda bugün Almanya'da bence bir öğrenci için böyle bir temiz 600-700 euro gerekiyor. Buradan bunu hesaplıyoruz. Yani biz hatta 692 euro hesapladık. Böyle daha detaylı bir hesap oldu. Peki Survivor modda biz bu rakamı ne kadar indirebiliriz? 692 euroluk gideri arkadaşlar. Eğer birazcık daha ucuza bir kira bulursanız paylaşımlı daire olur. Ya da biraz eskidir ama idare edersiniz gibi. Sizin şehriniz gerçekten çok ucuzdur. Öyle daha ucuz, özellikle benim de bilmediğim Doğu Almanya'da bazı şehirler var mesela. Oralarda okuyor olabilirsiniz. Kiradan biraz pay olur. AT11 ile burada bedavaya sağlık sigortası yapabileceğinizden bahsettim. Mesela orada 30 euro dedik. 30 eurodan bir kar elde edebilirsiniz. Market alışverişinde biraz daha kısabilirsiniz. Onu söyleyebilirim. Ama tabii ki bu kısmadan kastım şu. Sadece doymak için yemek olacak. Yani bu da sağlıklı değil tabii ki. Bunu dediğim gibi tavsiye etmiyorum kesinlikle arkadaşlar. Böyle yaparsanız, biraz daha az dışarı çıkarsanız vesaire, yemeklerinizi kendiniz hazırlarsanız dışarıdan almanıza göre yine daha ucuz olacaktır. Yani bence aylık 550 euro falan olabilir belki. Bu ne anlama geliyor? 3,5 yıl önce Survivor modda Almanya'da bir öğrenci aylık 400 euroya geçinebilir gibiyken bugün bence aylık 550 euroya falan geçinebilir. Yani burada 150 euroluk bir artış söz konusu. Bu da %37,5'luk bir artış anlamına geliyor. Bu tabii ki yüksek bir rakam ve dediğim gibi herkesin kişisel harcamaları çok farklıdır. Ben burada değişim öğrencisi olarak da bulundum. Master öğrencisi olmadan önce. Bize bir burs vermişlerdi. Mesela birçok arkadaşıma burs yetmedi. Bana o burs yetti. Hatta ben para biriktirmiştim. Hatta bazı işte kulaklık falan almıştım Türkiye'ye göre daha ucuz olduğu için vesaire. Bu tamamen sizin bütçenizi nasıl kullandığınızla alakalı bir durum. Ulaşım konusunda da şöyle bir durum var. Benim zamanımda Deutschland Ticket yoktu. Dolayısıyla ben NRW'de okuduğum için bana bir semester ticket veriyorlardı ve bu ticket'la ben eyaleti gezebiliyordum arkadaşlar. Ama Kuzey Renvestfalya'da dönem ücretleri örneğin Bavyera eyaletine göre çok daha fazla. Ben orada belki 320 euro, 330 euro falan veriyordum. Burada 100 euronun altında oluyor genelde. Bu çok büyük bir fark. Ama Bavyera'da okuyan bir üniversite öğrencisi genelde kendi şehrinde sadece trene falan binebiliyor. Kuzey Renvestfalya'da daha çok para veriyorsun ama daha çok yer gezebiliyorsun. Günümüzde Deutschland Ticket artık oldukça yaygınlaştı ve Kuzey Renvestfalya gibi eyaletlerde semester ticket'ınız aslında Deutschland Ticket oluyor. Yani onunla benim zamanımdaki gibi sadece eyaleti değil, bütün ülkeyi gezebiliyorsunuz. Bu bence harika bir avantaj. Bazı böyle 6 ayda bir ya da yılda 2 defa meydana gelen masrafların böyle güzel bir karşılığı da oluyor. Zaten biraz böyle gezince falan biletin parası çıkmış oluyor. Bavyera gibi eyaletlerde ise Deutschland Ticket'a sahip olmak için aylık 38 euro vererek bu bilete sahip olabiliyorsunuz. Bu öğrencilere özel daha indirimli bir fiyat oluyor. Bence yine fiyatını fazlasıyla hak eden bir bilet diyebilirim. Yani 2025 yılında Almanya'da Survivor modda bir öğrenci aylık 550 euro harcar. Normal modda ise aylık 700 euro civarı harcar diyelim ve bu şekilde özetleyelim. Peki bu artışlar ne anlama geliyor? Almanya'ya okumaya gelmek hala mantıklı mı?
Bana soracak olursanız evet, hala mantıklı arkadaşlar. Çünkü bizim yakın coğrafyamızda Almanya çok önemli bir ülke. Üniversiteler Anglo-Sakson memleketlere göre, yani ABD olur, İngiltere olur, buralara göre daha ucuz. Hatta çok daha ucuz. Üniversitelere girmesi kolay, çıkması zor ama bu durum onların Alman standartlarına sahip olmasını sağlıyor aslında. Çünkü biliyorsunuz, ya bir üniversiteye girmesi kolay, çıkması zor olmalı, ya da girmesi zor, çıkması kolay olmalı ki üniversite kalitesi belli bir düzeyde kalsın. Eğer girmesi de kolay, çıkması da kolay olursa orada bir kaliteden bahsedemeyiz. Ve elbette dünyada meydana gelen bir takım gelişmelere rağmen Almanya'da mezunlara üniversite hayatı sonrasında güzel bir iş imkanı fırsatı sunulmaktadır. Tüm bunlar Almanya'yı gerçekten cazip bir ülke haline getiriyor. Almanya'yı hedefe doğru giden yolda bir basamak olarak da kullanabilirsiniz. Örneğin amacınız ABD'de çalışmak ise Almanya'da yurt dışı tecrübesi kazanıp, burada Almanca, İngilizce öğrenip, burada çalışıp, para kazanıp, para biriktirip ABD'ye belki daha güçlü gidebilirsiniz örneğin, ya da İsviçre'ye geçebilirsiniz. Ya da Almanya'ya gidip böyle bir fikriniz olmasına rağmen buraları sevip yine burada da kalabilirsiniz. Hayatın ne göstereceği belli olmaz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Almanya'da üniversite okuyan arkadaşlara sesleniyorum. Sizin aylık gideriniz kaç para? Lütfen yorumlar altında belirtin. Böylece birbirimize yardımcı olmuş oluruz. Buraya gelmek isteyen arkadaşlarımıza bir fikir vermiş oluruz. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomuza like atabilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz. Instagram'da ve Telegram'da da oldukça aktifiz diyorum. Ben Emre. Şimdilik hoşça kalın.